Selam dostlar. Sovyet Yolculuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere Anadolu'da kurulan ilk Sovyet hükümeti olan Erzincan Sovyeti hakkında detaylı bilgiler vermek istiyorum. 1. Dünya Savaşı döneminde 2 ile 5 Temmuz 1916 tarihleri arasında Çarlık Rusyası ile Osmanlı arasında yaşanan Erzincan Muharebesi'nden sonra Rusya egemenliğine giren Erzincan bölgesinde yerel güçler tarafından kurulan ve 1921 yılına kadar yaşayan bu Sovyet hükümeti dikkate değer bir tarihsel sürece sahip. Erzincan Sovyeti Ekim devrimine giden yolda Erzincan'da Bolşevizm yanlısı asker, işçi ve köylülerin birlikte Rusya'nın çeşitli bölgelerinde kurduğu yeni Sovyet yönetim şekline benzer bir örgütlenme girişimini temsil etmektedir. 1917'de gerçekleşen Ekim devrimi yıllarında Erzincan bölgesi Rusya'ya aitti ve bu nedenle bölgede yaşananlar direkt olarak devrimsel süreçlerle ilişkilidir. Günümüzdeki Erzincan il sınırlarından daha büyük bir bölgeyi kapsayan ve Dersim, Erzurum, Bayburt ve Sivas'a kadar olan bölgelere de yayılan bu yerel Sovyet yönetimi 1916 yılında kurulmuş ve 1921 yılına kadar yaşamıştır. Hem Çarlık Rusyası hakimiyetin döneminde hem de Rusya'daki yeni Bolşevik yönetimin imzaladığı anlaşma sonucunda Rusya ordularının geri çekilmesi sonrasında tüm yönetim binalarına kızıl bayraklar çekilmiş ve bu yönetim yıllarca yaşamıştır. Gelin hep birlikte bu dönemde olan gelişmelere dair hafızamızı tazeleyelim ve Erzincan Sovyeti'ndeki önemli tarihsel sürece bir göz atalım. Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında Kafkas Cephesi olarak bilinen ve yıllar süren çatışmalar silsilesinde Çarlık Rusyası ile savaşan Osmanlı ordusu birçok alanda yenilgiler aldı. Osmanlı askerleri pek çok yerde ağır kayıplar verdi. Enver Paşa komutasındaki yaklaşık 100.000 kişilik Osmanlı askerleri Allahu Ekber dağlarından geçmek istedi. Ancak 20.000'den fazla asker daha çatışmalara bile giremeden donarak öldü, on binlercesi sakat kaldı. Sarıkamış'ta olan bu dramatik durum tüm savaşın kaderini değiştirdi. Dağları geçebilen yaklaşık 40.000 civarında Osmanlı askeri Çarlık Rusyası ordusuna saldırdı ancak ağır yenilgi aldı ve geri çekildi. Rus orduları büyük bozguna uğrayan Osmanlı ordularının geri çekilişiyle birlikte Doğu Anadolu'daki ve Doğu Karadeniz'deki şehirleri ele geçirmiştir. Rus askerleri Erzincan sınırına gelmişti. Geri çekilen Osmanlı ordusuna bağlı 28. ve 36. tümenler ve bu bölgedeki yerel güçler Dersim bölgesine gelerek burada konuşlandılar. 1917 yılında Muzur Dağları, Sadak Dağları ve Çardaklı Boğazı'nda bulunan Çarlık orduları, Bolşevik örgütlenmeler ve devrimci askerlerin komutanlarının emirlerine uymaması sonucu oluşan disiplin eksikliği nedeniyle karışıklıklar içindeydi. 23 Şubat'ta Rusya'da gerçekleşen Şubat Devrimi ile başlayan gelişmeler sonrasında Çarlık ordusundaki disiplin eksikliği büyük ölçüde arttı. Zira devrimden sonra Transkafkasya'da iktidar özel Transkafkasya Komitesi'ne geçmişti. Bu durum savaşın gireceğini direkt olarak değiştirdi. Rusya askerleri Çarlık için savaşmak istemiyordu ve çoğu yerde sivil halka karşı savaşmak istemedikleri için silahlarını bırakıyorlardı. Erzincan Sovyeti kurulmadan önceki tarihsel durum işte bu şekildeydi. ...1917 yılında Rusya'da Ekim devrimi gerçekleşti. Çarlık Rusyası'na bağlı askerler cephelerde devrimci asker konseyleri kurarak ve askeri hiyerarşik yönetime el koyarak Çar yanlısının general ve subayları tutuklamıştı. Anadolu topraklarında da bulunan Rusya ordusunda da Bolşevik askerler yönetime el koydu. Dersim bölgesinde bulunan 1. Rusya ordusunun yönetimine ise Gürcistan Sosyal Demokrat Partisi üyesi ve İşçi Sovyetleri üyesi Arşak Cemalyan getirildi. Bir Bolşevik olan Cemalyan 1. Kızıl Muhafız ordusunu kurarak askeri birlikler oluşturdu. Bu yeni ordu yönetimi savaş esiri olan binlerce Osmanlı askerlerine komünizmin barışçıl ilkelerini anlatarak serbest bıraktı. Ardından bu bölgelerde çok sayıda örgütlenmeler oluşturarak bölge halkını herhangi bir baskı olmadan kendi kendilerinin yönetmeleri ve yönetim birimleri kurmaları için teşvik ettiler. Bolşevikler iktidara geldikten sonra Rusya'nın bütün cephelerdeki savaşı net bir şekilde durduruldu. Çarlık ordularının girdiği Anadolu'daki halklara Bolşevikler tarafından 1. Dünya Savaşı'nın emperyalist bir savaş olduğu ifade edildi ve bu savaşın asıl amacının Osmanlı topraklarının Britanya, Fransa ve Çarlık Rusyası tarafından paylaşılması olduğunu gizli bir anlaşma olan Sykes-Picot Anlaşması'nı dünyaya duyurarak açıkladı. Bu anlaşmanın kopyası bizzat Troçkin tarafından 24 Kasım 1917'de Sovyet gazetesi olan İzvestiya'da yayınlanarak yeni Sovyet yönetiminin bu emperyalist anlaşmadan çekildiğini dünya kamuoyuna açıklamıştır.
Yeni kurulan Rusya'daki Sovyet hükümeti 17-18 Aralık 1917'de Osmanlı hükümeti ile Erzincan Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma hükümlerine göre Kızıl Muhafızlar dahil tüm Rusya orduları Anadolu topraklarından 3 ay içinde çekilecekti. Ancak boşalan bölgelere Osmanlı ordusu girmeyecekti. Bu madde ile kendi kendini yönetmek isteyen yerel halklar burada Sovyet hükümetlerini kurabilecekler ve Osmanlı kuvvetleri buraya müdahale etmeyecekti. Buna karşın Enver Paşa'nın da amcası olan anlaşmadaki Osmanlı Komisyonu Başkanı halkın kendi kendini yönetmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştır. Bu anlaşma kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Bu topraklar Osmanlı idaresine geçecektir. İşte bu anlaşmaya uyulmayan inat yüzünden Erzincan Sovyeti'nin kaderi belirlenmiş olacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında gerçekleşen Şubat Devrimi sırasında Rusya toprağı olan bu bölgeler Rusya'nın diğer bölgelerinde gelişen olaylardan aynı şekilde etkilendi. Bolşevik askerler subaylarını tutukladılar, ayaklandılar ve yeni komiteler yani Sovyetler kurdular. Bunlardan biri de savaş döneminde Rusya toprağı olan Erzincan'da kurulan Erzincan Sovyet Cumhuriyeti'dir. Erzincan Anlaşması'ndan sonra Rusya askerleri Anadolu'da ele geçirdikleri toprakları boşaltmaya başladılar. Bu geri çekilme esnasında ellerindeki mevcut silahları yerel kuvvetlere teslim ettiler. Bu durum yerellerde bu konseylerin oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas bölgelerini kapsayan coğrafyada Bolşevik komutan Arşak Cemalyan, Kürt, Türk ve Ermeni ileri gelenleri ve işçileri kendi kendilerini yönetecek bir sistem kurmak için toplanmaya çağırdı. Toplantıya Ermeniler adına Muradov Paşa, Kürtler adına Alişer ve Alişan Beyler, Türkler adına ise Erzincan müftüsü katılmıştır. Bölgelerdeki nüfusa göre halk temsilcileri belirlendi ve yeni Sovyet Cumhuriyeti'ni daha da genişletmek için çevre bölgelere çok sayıda insan gönderildi. Muradov törende yaptığı konuşmasında Ekim devriminin dünyadaki ve bölgedeki etkilerinden bahsetmiş ve bizzat şu ifadeleri kullanmıştır. Türkler, Kürtler ve Ermeniler kardeştir. Bizim birbirimize kırdıran emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileridir. Biz çektiğimiz acıları unutuyoruz ve barış elimizi uzatıyoruz. Bütün Kürt, Ermeni ve Türk emekçileri ve işçilerin birleşerek kendi Sovyetimizi kuralım. Bizim sultanlara ihtiyacımız yoktur. Rus işçisi zalim Çar'ı devirerek kendi hükümetlerini kurdular. Biz de birleşerek kendi hükümetimizi kuralım. Lenin ve ordusu bizi destekliyor. Benzer olarak Kürt temsilcileri olan Alişan ve Alişer Beyler de Rus ordusunun yönetimini işçi cemiyeti almıştır. Ordu geri çekilecektir. Sovyet çalışması için bir Dersim komitesi hızlıca Erzincan'a gelsin ifadelerini kullanmıştır. Ardından Alişan Bey 2 delege ve yaklaşık 8.000 kişilik bir askeri güçle birlikte Erzincan'a gelmişlerdir. Yeni Sovyet yönetiminin ilanı sonrasında bölgelerdeki yönetim binalarına kızıl bayraklar çekildi. Bölgedeki yeni Sovyet hükümeti Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyelerinin askeri, siyasi ve ekonomik desteğiyle bölgede gerçek bir iktidar olmuştur. İlk iş olarak Sovyetlerdekine benzer kolektif üretim çiftlikleri oluşturuldu. Ardından istihbarat, polis ve askeri örgütlemeler kurulmaya başlandı. Maliye Kanunu çıkarıldı ve vergilerin İstanbul hükümeti ve sultana değil yerel Sovyet hükümetine ödenmesi kararlaştırıldı ve vergi miktarları belirlendi. Bunun yanında toprak kanunu çıkarıldı ve topraksız köylülere toprak dağıtılmaya başlandı. Erzincan Anlaşması'nın sonrası geri çekilen Osmanlı ordusu bölgedeki kendi yandaşlarına silah vermişti. Bu yandaşlardan olan ve bölgede antikomünist faaliyetler yürüten Cemiyeti İslamiye adlı örgüt bölgede Sovyet yönetimi karşıtı propagandalar yapmakta ve sultan yanlısı görüşlerini açıkça ifade etmekteydi. Rus ordusuna bağlı Kızıl Muhafızlar bu yapılara karşı mücadele ediyordu. Ancak Kızıl Muhafızlar 1918 Şubat sonuna kadar hem anlaşmadan kaynaklı hem de Kafkaslar'da meydana gelen olaylardan dolayı Erzincan'ı acilen boşaltmaları gerekiyordu. Nitekim Kafkasya'da yaşayan Ermeniler başkenti Erivan olan ayrı bir devlet kurmuştu ve milliyetçi fikirleri sebebiyle Sovyetlere karşı savaş vermekteydi. Bu yüzden Erzincan ve çevresindeki bazı Ermenilerin Bolşevik taraftarlığı Kızıl Muhafızlarca fazla inandırıcı bulunmamıştır. Zira Kürtlerde de sosyalist düşünce yapısı henüz hakim yapıda değildi, Türklerin bir kısmı da hala sultana destek vermekteydi. Bu nedenle Kızıl Muhafızlar, Cemiyeti İslamiye ve sultan yanlısı İstanbul hükümetinin Erzincan Sovyeti'ne karşı işgal planlarına karşı fazla bir şey yapamadan Erzincan Sovyeti'nin gereken desteği ve güvenceyi veremeden çekilmek zorunda kalmıştır.
Kızıl Muhafızların Erzincan'dan çekildiği gün Sovyet yönetimindeki Türk temsilciler sultana bağlı olduklarını açıklayarak yönetimde azınlık olmalarına rağmen tüm Erzincan Sovyeti hükümeti adına 9. Osmanlı ordusunu bölgeye davet etmişlerdir. Bu gelişmenin ardından Osmanlı'nın Rusya ile yaptığı anlaşmaya uymayacağı, bölgeyi işgal ederek Ermeni halkını kovacağı gibi söylentiler yayılmaya başladı. Ayrıca Cemiyet İslamiye örgütü de artık bölgede yaşayan Ermenilere karşı açıkça savaş çağrısı yapıyordu. Erzincan Sovyeti'nin yıkmak amacıyla Dersim delegelerini kendi yanlarına çekmek için Osmanlı yetkilileri bu temsilcilerle görüşmeler yapmaktaydı. Ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Dersim temsilcileri Erzincan Anlaşması'na sadık kalacaklarını bildirerek kim saldırıya geçerse ona karşı oluruz açıklaması yapmışlardır. Bölgede meydana gelen huzursuzluk tarafların eldeki silahlarını teslim edilmesiyle halledilmek istendiyse de tanınan 5 günlük süre içinde sultan taraftarları silahlarını teslim etmedi. Bunun üzerine silahlarını teslim eden Erzincan Sovyeti'nin taraftarları da silahlarını tekrar geri aldılar. Bu olaylar devam ederken Dersim heyeti de tekrar Dersim'e döneceklerini bildirerek Sovyet hükümeti Erzincan'da güvenlikte değildir. Hükümet merkezini Dersim'e taşıyalım önerisinde bulundular. Bunun üzerine Erzincan Sovyeti'ndeki temsilcilerin çoğunluğu bu öneriyi kabul ederek Erzincan Sovyeti hükümetinin merkezinin Ovacık Yeşilyazı'ya nakledilerek sürdürülmesi kararı aldılar. Sovyet hükümetinin etki alanı Osmanlı ordusunun tarafından her yönüyle kuşatılmış ve tecrit edilmişti. Rus birliklerinin ve Kızıl Muhafızların bölgeden çekilmesinden sonra Osmanlı ordusu Erzincan Anlaşması'nı çiğneyerek yerel Sovyet hükümetlerini yıkmak ve saltanat yönetimini geri getirmek amacıyla bölgeye hareket etmiştir. Günümüzde 1918 Erzincan Muharebesi ve 1918 Erzurum Muharebesi olarak bilinen tarih kitaplarında bu isimle anılan bu çatışmalar sonrasında Osmanlı saldırılarının ardından Ermeni temsilcilere bağlı güçler yenilerek büyük oranda Erivan'a çekilmişlerdir. Yeşilyazı'daki Sovyet yönetimine bağlı olan ve Kürt temsilcileri destekleyen güçlerse Mart ile Haziran 1921 tarihleri arasında Osmanlı güçlerine karşı savaşmıştır. Bu olay günümüzde Koçgiri isyanı olarak anılmaktadır. 3 aydan fazla süren çatışmaların ardından 1921'de Osmanlı güçleri Sovyet Yeşilyazı'nın yönetimine tamamen son vermiştir. Evet dostlar, sizlere Anadolu'daki ilk Sovyet yönetimi olan ve yaklaşık 5 yıl hüküm süren Erzincan Sovyeti hakkında bilgiler vermek istedim. Bu az bilinen tarihsel süreç umarım ilginizi çekmiştir ve videoya dair sizden bir beğeni almışızdır. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı dünyadaki pek çok bölgeyi derinden etkiledi. Bu etkilerden biri olarak Erzincan Sovyeti doğdu ve yıkılana kadar bu topraklarda bir yönetim deneyimi olarak tarihsel yerini aldı. O dönemde gerçekleşen olaylar günümüzde çoğu kaynak tarafından bilinçli bir şekilde saptırılsa da gerçek tarihsel yeri hala hafızalarda yerini korumaktadır. Sovyet deneyimleri dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Anadolu'da da yer bulmuştur. Konuya dair sizin de eklemek istedikleriniz var mı? Varsa yorumlarda yazın, tarihsel süreci hep birlikte tartışalım, yeni fikirlere bir göz atalım. Sovyetleri ve Dünya Sosyalist hareketlerini konu alan benzer videolar için de Sovyet Yolculuk kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.